Merhaba arkadaşlar. Tablomuzun yapıştırma aşamalarını bitirdik. Sıra artık en keyifli ve en güzel yerine geldi. Çiçeklerimize boyut kazandıracağız. Tablomu 8 kat kesmiştim. Son görünümü bu şekilde. Yapıştırdım bütün katlarını. Bir tane de zeminimizde vardı. Toplam buraya 9 tane kağıt gitmiş oldu. Şimdi artık boyut verme kısmına geldik. İlk olarak bu çiçekle başlıyorum. Çiçeklerimize boyut verirken mutlaka bu altta gözüken küçük parçaları da kabartıyoruz. Bunu. O yüzden her keseceğimiz parça için farklı kağıtlar kullanacağız. Öncelikle buradaki küçük gözüken yaprağın tam dış kısmından alıyorum. İç kısmına pay veriyorum. Yapıştırma yerim olabilsin diye kabartırken kenarından kesiyorum. İç kısımlara pay veriyorum. Silikonun tutması için. Bu benim ilk yaprağım. Şimdi bir tane de altta kalan küçük yaprağım var. Yine onu dışından alıyorum. İç kısımlara geçerken bu şekilde paylı kesiyorum. Dışını tam sınırdan alıyorum. Yapıştırabilmem için de yanlardan paylı kesiyorum. Şimdi yine altta kalan bu yaprağım var. Dış kenarlarından sınırdan kesiyorum. Altta yeşil kısmından pay alıyorum. İçte de yandaki yaprağından pay alıyorum. Yani dış kısmından sınırdan kesiyorum. Alt kısma geçtiğimde pay veriyorum. Yine sınırdan aldım. Hem yeşil yapraktan hem pembe yapraktan pay verdim. Bir diğer yaprağıma geçiyorum. Sıra bunda. Bu iki yaprağın üzerinde bu yaprağım. O yüzden bunu tam sınırdan alıyorum. Bu şekilde. Sadece şu yeşil kısmından bir miktar pay alıyorum. Yani pay verdiğim kısım kökünü içine alacağım için sadece yeşilden bir miktar pay aldım. Diğer yerlerini yaprağın şekline göre kestim. Şimdi bir diğer yaprağa geçiyorum. Bu yaprak bunun altında. O yüzden bu dış kısmını payda alıyorum. Yine yeşil yerden, kökünden pay veriyorum. Bir yandaki yaprağa yine pay veriyorum. Çünkü bir diğerinin üzerinde bu yaprağım. Buradan başlıyorum sınırdan. Sonra diğer yaprağa geçiş yapıyorum. Bir de yeşil kök kısmından pay veriyorum. Gözüken yerlerini her zaman sınırdan alıyoruz. Bunu da bu şekilde kestik. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. Bu yaprağın üzerine de bu geldiği için bundan pay alacağım. Gözüken yerlerini her zaman sınırdan alıyorum ve buradan geçiş yapıyorum. Pay veriyorum yine. Yine yeşil kök kısmına iniyorum. Dış kısmı sınırdan. Etrafından kesiyorum. Üstte kalacak pembe yaprağa geçiş yapıyorum. Bu çiçekte keseceğimiz parçalar bu kadar. Şimdi tüm kestiğim parçaları cımbızımla kesim hatalarımı yok etmek için 1 milimden kıvırıyorum geriye doğru. Kağıdım beyaz olduğu için bunda keçeli kalemle boyama yapmayacağım. Çünkü kağıt çektiği zaman kahverengi boya bulaşma ihtimali oluyor, dağılıyor bazen. Beyazda çok belli oluyor boyamamız. O yüzden beyaz kağıtlarda ben boyamıyorum.
Sadece koyu renkli yerlerde boyama yapıyorum. Tüm kestiğim parçaları 1 milimden kesim hatalarını yok edebilmek için cımbızla geriye doğru kıvırıyorum. Bu boyama ve cımbızlama işi tablonun tamamında geçerli. Çünkü tablomuza pürüzsüz bir görünüm sağlayacak ve daha güzel görünmesini sağlayacak. Bu şekilde tüm parçalarımızı cımbızlıyoruz. 1 milimden geriye doğru. Tüm kestiğim parçaları cımbızladım. Şimdi hafif hafif ütü yapıyorum. Kağıdıma form kazandırabilmek için. Yine bu işlem de bizim tablomuzun daha güzel görünmesini sağlıyor. Bu şekilde bunlara tersinden ütüleyip form veriyorum. Çok bastırmadan, deforme etmeden bu şekilde hafif hafif ütülüyoruz. Ütülediğim parçalarımı, ilk kestiğim parça, şuradaki parça, hemen elimle yine bir tırnak ütüsü yapıp ona şekil veriyorum. Ve arkasına silikonumu sıkıyorum. Ve yerleştiriyorum. Bir miktar bol sıktım havada kalabilmesi için. Şimdi buradaki parçadayım. Yine buna da hafif bir tırnak ütüsü yapıyorum. Elimle bombeleştiriyorum. Yine arkasına bir miktar silikon sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Bastırmıyorum. Hafif hafif havada bırakıyorum. Bir diğer parçam buradaki parçam. Yine bir tırnak ütüsü yapıyorum. Şekline göre hafif tırnağımla bombe veriyorum. Hemen arkasına silikonumu sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Pay verdiğim kısımların yerleri belli. Şimdi diğer yapraklar onların üzerine gelecek ve tablomuzu bir bütün halinde gösterecek. Şimdi bu üste gelecek parçadayım. Yine tırnağımla ütü yapıyorum. Hafif bombeliyorum dışa doğru. Parmağıma yerleştiriyorum ve bombe veriyorum. Hemen bu kısma silikon sıkıyorum. Ve yerine bırakıyorum. Şimdi bir diğer parçam, kenarda kalan parçam. Yine tırnağımla ütülüyorum. Parmağımın üzerine koyup tırnak ütüsü yapıyorum. Silikonumu sıkıyorum. Yerine monte ediyorum. Eğer koyduğumuz yaprak düşüyorsa hemen altına destek vermek için küçük bir kağıt yerleştirip kuruduğunda alacağız onu. Şimdi son kestiğim yapraktayım. En kenardaki parçam. Yine onu da ütülüyorum hemen. Bombeleştiriyorum parmağımla. Silikonumu sıktım. Ve yerleştirdim. Bir miktar kurumasını bekledikten sonra yapraklarına geçeceğim.
Şimdi yapraklarına geçiyorum. Buradaki yeşil yaprağım pembe çiçeğimin altında. O yüzden kesik bir görünüm oluşmaması için dış kısımlarını sınırdan kesiyorum. Bu şekilde dalını dalıyorum. Pembe yaprağa bir miktar geçerek pay veriyorum. Yapıştırırken bu pembe kısmı iç kısmına doğru itekleyeceğiz. O kısım bizim gözükmeyecek. Dış kısımlarını sınırından alıyorum. Yine bu dalı da alıyorum. Şimdi diğer yaprağa geçiyorum. Bu yaprak bunun üzerinde. O yüzden bu kısmını dıştan alıyorum, dalını alıyorum. Şu kısımda çok küçücük bir pay vermek zorundayım. Yapıştırırken kesik bir görünüm olmasın diye. Yine dalını da aldım. Kalan kısımlarını da şekline göre kesiyorum. Sadece altta kalan kısımlara pay veriyorum. Sıra bu yaprağa geldi. Bunda da pay vereceğim kısım beyaz çiçeğimin üzerinde olduğu için burayı kendim görüyormuş gibi beyaz çiçekten bir miktar pay alıyorum. Yine dalını alıyorum ve etrafından kesiyorum. Bu yaprağı da bu şekilde kesiyoruz. Şimdi o 3 yapraktan sonra çiçeğimin bu kök kısmını alıyorum. Bunu tam şekline göre kesiyorum. Diğer yapraklarda dallarını aldığım için onları alt kısma iteceğim. Burayı da üzerine koyacağım. Bir miktar gözükmesin diye de alttaki beyaz çiçeğimden pay alıyorum. Hemen tüm kestiğim yapraklarımı yine keçeli kalemimle artık boyuyorum. Koyu renk olduğu için boyuyorum. Bu şekilde. Yine kesim hatalarımı yok etmek için bir milimden ön yüzeyinden cımbızlıyorum. Boyarken arka yüzeyinden, cımbızlarken kağıdımı ön yüzeyinden kullanıyorum. Boyama, cımbızlama işimiz bittikten sonra hemen yine ütümüzü yapacağız. Kağıtlarımı tersinden hafif hafif ütülüyorum. Bundan sonra ütüleme, boyama kısmını, cımbızlama kısmını göstermeyeceğim. Çünkü artık her kestiğimiz parçada bu işlemleri sırasıyla yapmak zorundayız. İlk yapıştıracağım parça bu. Pembe kısmını tablomun içinde alta doğru itekleyeceğim. Elimle bu şekilde bombeliyorum. Kenarlarını hafif yukarı kaldırıyorum. Şimdi yapıştıracağım kısım burası. Sadece bu kısma bir miktar silikon sıkıyorum. Ve şu şekilde yapıştırıyorum. Yaprağımı uç kısımları havada kalacak şekilde paylı verdiğim kısmı içine itekliyorum. Ve yapıştırıyorum. Bu şekilde havada bıraktım onu ben. Dediğim gibi altına kağıt da koyabilirsiniz. Şimdi bir diğer alttaki yaprağım var.
Bunu da ütüledim. Bu sefer bu şekilde üzerindeki damarları belirginleştirecek şekilde hafif hafif bombeliyorum. Yaprağıma form kazandırıyorum. Yine hemen uç kısmına bol sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Pay vermiştim bu yaprak üstü olduğu için. Onun da altında kalmasını sağlıyorum. Bir diğer yaprağıma geçiyorum. Yine elimle şekil veriyorum. Böyle damarları gözükmesi için. Hemen yine uç kısmına ve dalına bir miktar silikon sıkıyorum. Beyaz çiçeğin altında olduğu için paylı kısmını da hemen oraya denk getiriyorum. Ve havada kalmasını sağlıyorum. Şimdi yaprağımın kökündeyim. Yine oraya da bir tırnak kutusu yapıyorum. Hem buraya hem dalıma silikonumu sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Üstteki çiçeğimizi bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi yapraklarım havada. Çiçeğim havada. Kenardaki yaprağım yine havada. Bu şekilde bu kısmı bitiriyorum. Şimdi yapıştıracağım kısım burası. Sadece bu kısma bir miktar silikon sıkıyorum. Ve şu şekilde yapıştırıyorum. Yaprağımı uç kısımları havada kalacak şekilde paylı verdiğim kısmı içine itekliyorum. Ve yapıştırıyorum. Bu şekilde havada bıraktım onu ben. Dediğim gibi altına kağıt da koyabilirsiniz. Şimdi bir diğer alttaki yaprağım var. Onu da ütüledim. Bu sefer bu şekilde üzerindeki damarları belirginleştirecek şekilde hafif hafif bombeliyorum. Yaprağıma form kazandırıyorum. Yine hemen uç kısmına bol sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Pay vermiştim bu yaprak üstü olduğu için. Onun da altında kalmasını sağlıyorum. Bir diğer yaprağıma geçiyorum. Yine elimle şekil veriyorum. Böyle damarları gözükmesi için. Hemen yine uç kısmına ve dalına bir miktar silikon sıkıyorum. Beyaz çiçeğin altında olduğu için paylı kısmını da hemen oraya denk getiriyorum. Ve havada kalmasını sağlıyorum. Şimdi yaprağımın kökündeyim. Yine oraya da bir tırnak kutusu yapıyorum. Hem buraya hem dalıma silikonumu sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Üstteki çiçeğimizi bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar.
Şu şekilde de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi yapraklarım havada. Çiçeğim havada. Kenardaki yaprağım yine havada. Bu şekilde bu kısmı bitiriyorum. Bu beyaz çiçekle devam ediyorum. En altta kalan yaprağım burası. Bunun bir ayrımı olmadığı için bunu ben şu iki yaprağı bütün olarak alacağım. Yine dış kısmından geliyorum. Bu iç kısmına pay vererek geçiyorum. Bu iki yaprağı ayrı ayrı almadım. Bütün halinde aldım. Kenarlarını tam sınırdan alıyorum. Alt kısma geçerken pay veriyorum. İkinci yaprağıma geçiyorum. Bunu almıştım burada. Diğer yaprağım da bu. Dış kısmını zaten sınırdan aldım. Artan yapraklarımı kullanıyorum bu arada. Bizim gözükecek yerimiz sadece burası ama yapıştırmak için bir miktar pay verdim. Şu kenardaki yaprağı alacağım. Bu üstte olduğu için bunu bu şekilde alıyorum. Kökten pay veriyorum. Yani yeşil kısmından pay vermiş oldum. Bu kullanacağım yaprak. Bu benim üçüncü parçam. Şimdi bir diğer resmime geçiyorum. Ve şuradaki beyaz yaprağı alacağım. Bu en altta kalan yapraklarımdan bir tanesi. Kenarından alıyorum. Ve bu şekilde pay veriyorum. Yine gözükecek yerimiz burası. Paylı verdiğimiz yer burası. Bu yaprağımı da bu şekilde alıyorum. Bir diğer alacağım yaprakta bu yaprak. Bu yaprak en üstte olan yaprağım. O yüzden altta kaldığı için üstte olan yapraktan bir miktar pay alıyorum. Yine dış kısmını sınırdan kesiyorum. Bu şekilde. Dışta kalan kısımları aynı kesiyorum. Üstte kalan yapraklardan pay veriyorum. Bu yaprağımı da aldım. Son yaprağımıza geçeceğiz. Son yaprağımızı da kesiyorum. En üstte olan yaprağım bu. Etrafından alıyorum. Bir miktar yeşil kısmına iniyorum. Bir miktar da yan taraftaki çiçeğe geçiyorum. Yani bu yapraktan ve kökten pay vermiş oldum. Bu çiçeğimizin de kesim aşamaları bu kadar. Şimdi cımbızlayacağız ve yapıştırmaya geçeceğiz. Şimdi artık kestiğimiz yaprakları yapıştırıyoruz. Ben cımbızladım, ütüledim. İlk önce bu altta kalan yaprağı kesmiştik. Hemen elimle form veriyorum yaprağıma. Hafif hafif dışarı kıvırıyorum. Daha sonra uç kısmına silikonumu sıkıyorum. Ve bu şekilde havada bırakıyorum. Bir diğer altta kalan yaprağım bu. Daha sonra ona geçiyorum. Yine ona da şekline göre form veriyorum. Uç kısmına silikonumu sıkıyorum.
Bastırmadan havada bırakıyorum. Bir diğer altta kalan yaprağım şu kısım. Onun da bu köşe kısmını dışarı kıvırıyorum. Bu şekilde koyduğum için şu iç kısmına sıkıyorum. Yerleri belirli zaten. Biz sadece form verip havaya bırakıyoruz, kaldırıyoruz. Daha sonra bu yaprağımız, yani şuradaki yaprağımızı yapıyorum. Yine çok hafif form veriyorum. Hemen silikonumu dolduruyorum. Ve bırakıyorum. En üstte kalan yaprağımız bu. Yine ona da parmağımla hemen şekil veriyorum. Silikonumu dolduruyorum. Ve yerine bırakıyorum. Şimdi bu altta kalan bir tane yaprağım var. Onun kırık bir görünümü var şu kısımda. Orayı çıtlatıyorum. Kıvrım yerini koparmadan uç kısmına kadar bu şekilde bir ayrım yapıyorum. Sadece çıtlattım. Hemen yine çıtlattığım yeri cımbızla geçiyorum. Şu kısım altta kalacağı için onu alta doğru kıvırıyorum. Yine bu yaprağımı hafif bombeliyorum. Bu kısma silikonumu dolduruyorum. En üstte kalan yaprağımız burası. Hemen yerine bırakıyorum. Şimdi yaprağımızın kurumasını bekleyeceğiz, çiçeklerimizin. Bu şekilde form verdik. Şimdi yapraklarına geldik. Şu iki yaprağı sona bırakacağım. Önce bu çiçeğimi kabartacağım. Belki yapraklarım yetmeyebilir. O yüzden önce bu en alttaki yaprağı alıyorum. Yine dış kısmını sınırdan alıyorum. Şu yaprağın altında olduğu için o yapraktan pay veriyorum. Pay verdiğim yer burası. Dış kısmını yine sınırdan alıyorum. Bunu aldım. Bir diğer kağıdıma geçiyorum. Şimdi bu yaprağı alıyorum. Yine dışını sınırdan alıyorum.
Şuradaki beyaz yaprağın altında olduğu için kesik görünüm oluşmasın diye beyaz yapraktan pay almış oldum. Şimdi bu yaprağı alıyorum. Dış kısmını şekline göre alıyorum. Beyaz yaprağın altında olduğu için beyaz yaprakla birlikte alıyorum. Şimdi boyayıp cımbızlayıp ütüleyeceğim. Şimdi yapraklarına elimle şekil veriyorum. Kıvırıyorum. Bu en altta kalan yaprağım. Hemen uç kısmına silikonumu sıkıyorum. Yaprakların havada kalması için bir miktar fazla yukarıya doğru sıkıyorum silikonumu. Şu kısım paylı kısım. O yüzden alta doğru itiyoruz. Daha sonra şuradaki yaprağı yapıştırıyorum. Şu kısmına form veriyorum. Altı iteceğim yer burası olduğu için o alt kısmına silikon sıkıyorum. Yerine monte ediyorum. Şimdi buradaki yapraktayım. Yine elimle form veriyorum. Ve en altına silikon sıkıyorum. Ve yerine monte ediyorum. Şimdi de şu kök kısmını keseceğiz. Şimdi bu beyaz çiçeğin kök kısmını kesiyorum. Yine kökün bittiği yerden, dalından şekline göre kesiyorum. Burada pay verirken bir miktar aşağıdaki beyaz çiçeğin yaprağından alıyorum. Hemen boyayıp, cımbızlayıp, ütüleyip yerine monte ediyoruz. Kestim, ütüledim, cımbızladım, boyadım ve elimde şeklini veriyorum. Özellikle şu kısmı biraz bombeliyorum. Silikonumu sıkıyorum. Ve yerine takıyorum. Bu çiçeğimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada altta kalan diğer çiçeğe geçeceğiz.